Merhaba, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Sizleri Birinci Dünya Savaşı'na götürüyorum. Bir İngiliz esir kampına. Orada iki Türk subayının yanındayız. Muhittin ve Kadri. Şifre subayı Kadri Bey. Sohbet ediyorlar. Bir planları var. Kaçmayacaklar. Gazete çıkaracaklar. Evet, esir kampında bir gazete çıkaralım diyorlar Muhittin ve Kadri. Çıkarıyorlar da. Yazıları Muhittin Bey yazıyor. Kadri Bey karikatür çiziyor. Yıllar geçiyor aradan. Savaş bitiyor. Kadri Bey sonra Kurtuluş Savaşı'nda da görev alacaktır. Ve Cumhuriyet döneminde Kadri Bey'in hatıraları bir bavulda evinde bir yere saklı. Kadri Bey'in oğlu Altan tutuyor bir gün bavulu açıyor. Ve orada çok eski bir gazete buluyor. Bakıyor, bir karikatür. Babasının İngilizlere esir düştüğü dönemde çizmiş olduğu karikatürle göz göze geliyor ki bu Altan'ın hayatında karikatür sanatıyla ilk karşılaşmasıdır. Kim bilecek ki Altan ileride çok büyük bir karikatürist olacak. Kadri Bey 2. Dünya Savaşı'nda Edirne sınırında görevli. Ailesi de yanında. Altan adlı oğlu karşıda Bulgaristan'da Bulgar bayraklarının inip yerine Nazi bayraklarının asıldığını görüyor gözleriyle. Naziler Bulgaristan'ı işgal ettiler. Bakırköy'de oturdukları yıllarda Ramazan aylarında Bakırköy'de bir yere Rıfat Telgezer çadırını kuruyordu. Rıfat Telgezer cambazhanesi Ramazan'da bir dönem İstanbulluların en çok gitmek istediği yerlerden biriydi. Rıfat Telgezer adı üstünde bir ip cambazıdır. Fakat onun cambazhanesinde sadece kendisi gösteriler yapmıyordu. Dönemin en ünlü sanatçıları çıkıp şarkılar söylüyordu. Tiyatro oyuncuları sahne alıyordu. Onlardan biri İsmail Dümbüllü. Kadri Bey'in oğlu Altan, İsmail Dümbüllü'yü ilk kez Bakırköy'deki Rıfat Telgezer cambazhanesinde seyretmiştir. Bir Ramazan günü. Ve hayran oluyor İsmail Dümbüllü'nün. İsmail Dümbüllü nerede? Altan orada. İstanbul'un neresinde, hangi semtinde? Yani Vaniköy'den Beylerbeyi'ne kadar Üsküdar nerede gösteri yapıyorsa İsmail Dümbüllü salonda en ön koltukta Altan. Hep bunu seyrediyor. İsmail Dümbüllü bunu fark ediyor tabii. Nereye gitse aynı çocuk en önde ona hayran bakmaktadır. Bir gün dayanamıyor. Sahneden diyor ki İsmail Dümbüllü, evladım sen ya çok zenginsin ya da bütün bu sinemaların sahibinin oğlusun. Öyle ya. Başka kim her oyunda gelir de karşısında onu seyreder. Altan öyle hallerine tanık oluyor ki İsmail Dümbüllü'nün. Bir Ramazan gecesi İsmail Dümbüllü sahnede oynarken saygısız seyircilerden biri bir hıyar atıyor sahneye. Büyük saygısızlık tabii ki. İsmail Dümbüllü yerden hıyarı alıyor. Aranızdan birisi kart vizitini düşürmüş. Kimdir bilmiyorum, gelsin alsın. Bu zeka dolu İsmail Dümbüllü'ye hayran olunmaz mı? Ve babasının o çizmiş olduğu esir kampındaki karikatürle tanışıp karikatürist olduğu gibi İsmail Dümbüllü sevgisinden dolayı da tiyatrocu olacaktır. Altan Erbulak. Altan Erbulak Cep Tiyatrosu'nda Haldun Dormen'in kurduğu o tiyatroda oynamaktadır ve orada Erol Günaydın'la tanışıyor. Altan Erbulak'tan söz edip de Erol Günaydın'ı anmamak tabii ki olmaz. İki büyük arkadaş. Pek çok arkadaşlıklar vardır ama herhalde tarihteki, bizim tarihimizdeki en büyük arkadaşlıklardan biri Altan Erbulak ve Erol Günaydın arkadaşlığıdır. Cep Tiyatrosu'nda o kadar çok şaka yapıyorlardı ki birbirine. Bir oyun öncesi Altan Erbulak, Erol Günaydın sahneye çıkacakken onun roldeki ayakkabılarını yere çakıyor. Çıkamıyor Erol Günaydın ayakkabıyla sahneye. Böylesine şakalar. Tabii Haldun Dormen haklı olarak tabii ki bundan şikayetçi. Şaka yaparsanız ceza verirsiniz. Ceza şartı koyuyor. Para cezası. Aybaşı maaşlarını, ücretlerini almaya gidiyorlar muhasebeciye. Erol Günaydın ve Altan Erbulak. Maaşlarını veren muhasebeci şu kadar bedel de yaptığınız şakaların cezası olarak kesilmiştir diye paranın bir kısmına el koyuyor.
Peki diyor Altan Erbulak. Ve muhasebeciye bir miktar daha para veriyor. Alın, bu da önümüzdeki ay yapacağım şakaların cezası, şimdiden peşin ediyorum. Ve bugün 1 Mayıs. Altan Erbulak'ı kaybettiğimiz gün. Erol Günaydın Güneş Hanım'la evlendiğinde onun nikah davetisindeki karikatürü Altan Erbulak çizmiştir. Ve o davetiye Özdemir Asaf, şair Özdemir Asaf'ın matbaasında basılmıştır. Böylesine öyle güzel hissi senetler var ki aslında biriktirdiğimiz sanat tarihimizde, hayatımızda. Ramazan sohbetleri de bu hissi senetlerin değer kazandığı yer değil midir? Altan Erbulak'ı saygıyla anıyoruz ve 1 Mayıs Emek Bayramı, bütün çalışanlarımızın da, emekçilerimizin de bayramını kutluyoruz. Yarın yeniden aynı saatte bu masanın etrafında birlikte olalım. Sürçülisan ettiyse affola.